selam futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle aslında Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı maçı değerlendirecektik. Cumartesi günü saat 10'da, akşam 10'da Türkiye Hollanda ile çeyrek final karşılaşması yapacak. Yenen yarı finale çıkacaktı. Bunu değerlendirecektim ama Merih Demiral'a 2 maçlık ceza verildi arkadaşlar. Bunun üzerine konuşacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Artık Hollanda maçının değerlendirmesi de yarı final maçının değerlendirmesi, artık yarı final kimle oynayacaksak, yarı finale çıkarsak veya elenirsek bunun da değerlendirmesini babamla birlikte sizlere bir sonraki videoda atacağım arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Videoma geçmeden önce de desteklerinizi bekliyorum. Abonelerinizi de abone olmanızı, videoya like veya yorum atmanızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Sizler Merih Demiral'a verilen bu ceza hakkında neler düşünüyorsunuz? Merih Demiral'a verilen bu ceza haklı bir ceza mıydı? Alması gerekiyor muydu? Sizce haklı mıydı, haksız mıydı bu ceza? Bunun hakkında görüş ve düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet, Türkiye Avusturya ile oynadığı maçtan sonra Merih Demiral'ın yaptığı hareket üzerine UEFA Merih Demiral'a 2 maçlık ceza verdi. Merih Demiral'ın yaptığı hareket sizce ceza almayı gerektiren bir hareket miydi? Merih Demiral ne yaptı da 2 maçlık ceza aldı? Ne hareketi yaptı da 2 maçlık ceza geldi? Yaptığı hareket Türklük işareti olan Bozkurt işaretiydi. Merih Demiral 2 gol attı ve 2 golle Merih Demiral'ın attığı 2 golle biz Avusturya'yı eledik. Son 16 turunda Avusturya bizim için önemli bir rakipti. Herkes Avusturya'nın geçeceğini, bizim zorlanacağımızı, başa baş, dişe diş bir maç olacağını, Avusturya'nın bizi eleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, çünkü bizim gerek bizim gruplarda oynadığımız maçlara bakıldığında, gerek Avusturya'nın grup maçlarında oynadığı maçlara bakıldığında Avusturya'nın kağıt üzerinde üstün olduğu, Avusturya'nın bizi zorlayacağı görünüyordu. Ama bizim Avusturya'yı yenmemizden sonra hem de Merih'in 2 gol atması, defanstaki stoperimizin 2 gol atması, 2 golün de kornerden gelmesi, Merih Demiral'ın attığı 2 golle kazanması, Merih Demiral sevindi. Tabii ki tüm takım arkadaşları gibi Merih Demiral da sevindi. Ama Merih Demiral'ın sevinci daha fazlaydı. Çünkü kendisinin attığı 2 golle kazandık. Ve Merih Demiral maçtan sonra şu işareti yapıyor. 2 eliyle bunu yaptı. Bu Bozkurt işareti arkadaşlar. Yani Türklük işareti. Bu hareketi yapmasından sonra ırkçılığa sebebiyet verdiği düşünüldü ve Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi. Yani bu hareketin neresi ırkçılık yapıyor, neresi ayrımcılık yapıyor, orası da ayrı bir durum. Ayrımcılık yaptığı düşünülüyor. Yani bu hareket siyasi bir anlamla yapılmış bir hareket de değil. Sadece sevincini bağırmak, çağırmak, zıplamak, koklamak yerine Bozkurt işareti yaparak gösterdi. Bunun neresi ceza almayı gerektiren bir hareketti, orasını da anlamış değilim. Tabii ki UEFA bizi kıskandı. Bizim eleyebileceğimizi düşünmüyordu. Zaten futbol içerisinde Türklere karşı ayrı bir bakış açısı var. Ve bu ayrı bakış açısı Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği, 2-1'lik yendiği galibiyet sonrasında da gösterildi. Türklerin yenemeyeceği düşünülüyordu. Eleneceği düşünülürken Türklerin elemesi, üstüne üstlük Merih Demiral'ın da bir siyasi olgu olan Bozkurt, yani bir siyasi olgu olduğu düşünülen Bozkurt işaretini yapmasından sonra UEFA ceza verdi. Bu cezanın ertelenebileceği söyleniyor ama bu ceza hiç verilmemesi gerekiyordu. Yani yaptığı harekette hiçbir şey yoktu. Hani şu işareti yapan futbolcular var maçtan sonra. Bu da nedir? Özgürlük işareti anlamına geldiği söylenilir. Özgürlük işaretini yapan futbolculara ceza verilmezken şu işareti yapan, hem de 2 eliyle bu işareti yapan Merih Demiral'a ceza verilmesi çok anlamsız. Yani Türklere ve Müslümanlara karşı futbol içerisinde de ayrı bir bakış açısı var. Mesela Rusya'ya ceza verilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya ceza verilirken Müslümanlara katliam yapan İsrail UEFA tarafından ceza almadı ve maçlarda oynatılmaya devam edildi. Aynı sebepten Rusya'ya ceza veriyorsun, aynı sebepten İsrail'e ceza vermiyorsun. Bu da çok saçma. Bu işareti yapanlara ceza vermiyorsun, bu işareti yapana ceza veriyorsun. Yani çok saçma. Bu da siyasi işaret olabilir. Bu da bölücülüğe itecek bir işaret anlamına gelir. Eğer bu işaret siyasi bir anlam taşıyor ve bölücülüğe insanları itebilecekse bu da siyasi anlam taşıyabilen, bölücülüğe itebilecek bir işaret. Bunu yapmakta sakınca yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu yapmakta sakınca var, sıkıntı var ve biz buna ceza verelim. Ayağını denk al UEFA.
Bizi kıskanıyorlar. Kıskanılıyoruz. İyi oynadıkça, maçlarımızı kazandıkça, tur atladıkça, bir üst tura çıktıkça hep kıskanılan taraf biz olduk ve kıskanılacağız. Bundan sonra da kıskanılacağız. Emin olun Hollanda'yı da yeneceğiz. Yani geçti muhafayı, bizim kendi içimizde de hainler var. Bizim o Hollanda maçında zorlanacağımızı düşünenlere şunu söylüyorum. Zorlanmayacağız. Hollanda eski gücünde değil. Hollanda eski gücünden çok düşüşte. Hollanda eski Hollanda değil, düşüşte olan bir Hollanda. Biz ise eski Türkiye ile aynı eşlerdeyiz. Biz gücümüzü her zaman koruduk ve daha ileriye götürdük. Arda Güler gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Kenan Yıldız gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi, Mert Günok gibi, Semih Kılıçsoy gibi, Merih Demiral gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, İsmail gibi birçok oyuncumuz var ve biz Cenk Tosun gibi birçok oyuncumuz var ve bizim oyuncularımız baktığında Hollandalı oyuncuların Hollanda'nın kadrosundan çok daha iyi. Yani biz Hollanda'yı da kazandıktan sonra tekrar bu hareketi yaptığımızda kim olursa olsun yapan oyuncumuz ceza mı alacak? Nerede senin adaletin muvaffak? Bu harekete ceza yok. Bu harekete ceza varsa buna ceza verdiğin gibi buna da ceza vermesini bileceksin. Bilmiyorsan adaletsizsin. Adam kayırıyorsun. Yapma bunu. Yine şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hareketi yapar. Yani şu harekette fotoğrafını, Merih Demirel'in bu hareketi fotoğrafını paylaşan herkese de çok teşekkür ederim. Futbolun anlayan anlamayan herkes Merih Demirel'in arkasında olduğunu, Merih Demirel'in yaptığı da bir şey olmadığını, Merih Demirel'in yaptığı hareketin yanlış bir hareket olmadığını söylediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Merih Demirel'in yalnız olmadığını Merih Demirel'e hissettirdik. Bu da önemli bir şeydi arkadaşlar. Yani bizim zaten Hollanda muvaffak bile zaten bizim Hollanda maçını eleneceğimizi düşündüğü için bize 2 maç ceza verdi. Bizim finale çıkamayacağımızı düşünüyor ama biz finale çıkacağız. Biz finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Türkiye olarak finaldeki rakibimiz kim gelecek bunu bekliyoruz. Hollanda kim ya? O kadar bitiremediğiniz Fransa ilk maçına rakibin kendi kalesine attığı golle kazanıyor. Top oynamadan rakip kendi kalesine gol atmasa berabere bitecek. Yine çeyrek final maçında yani son 16 turunda çeyrek finale çıkma maçında yine rakibin attığı golle kazanıyor. Rakibi golü atmasa kazanamıyorlardı. Almanya dediğiniz takım yarı finalde Almanya dediğiniz takım son 6 turunda çeyrek finale çıkma maçında hakemin ittirmesiyle tekrarlanması gereken bir penaltının tekrarlanmamasıyla kazanıyor. İtalya'ya elendi keza. İngiltere belki de şu anda turnuvanın en kötü oyununu oynayan takımlardan biri. Yani korkmuyoruz. Siz istediğiniz kadar bize ceza verin. Siz bizim arkamızdan istediğiniz oyunu oynamaya çalışın. Biz korkmuyoruz. Biz futbolumuzu oynayacağız. Futbolumuzla size verdiğiniz cezaların ne oldu? İstediğiniz cezayı verirseniz verin. Biz kazanmaya devam ediyoruz diye oynadığımız futbolla bunu göstereceğiz. Tabii ki biz Merih Demirel'in yokluğunu hissedebiliriz. Çünkü Merih Demirel bizim takımımızın önemli parçalarından biri. Nasıl gol attı? Avusturya maçında 2 kişilik kulenin arasından çıkıp da kafayı çaktı. Kudurdunuz değil mi? Kudurdular arkadaşlar. UEFA kudurdu, çıldırdı. Merih Demirel'in o golü atması UEFA'ya öyle bir girmiş ki yapılan basit bir hareketi bile hani basit derken hani çok insanları böyle derinden etkileyecek, insanları bölücüleyecek bir hareket olmadığı için diyorum. Yoksa çok önemli bir hareket. Biz Türkler için. Merih Demirel de Türk. Türk bir kişinin Türklük işaretini yapması kadar doğal bir şey yoktur. Ama UEFA gıcıklığından dolayı, bizi sevmediğinden dolayı, Türkiye'yi, Türkleri sevmediğinden dolayı saçma sapan bir sebep, bir taraflarından saçma sapan bir sebep uydurup ceza verebiliyor. Evet arkadaşlar, benim ceza ile ilgili görüşlerim bunlar. Alınmaması gereken bir cezaydı. Önemli bir oyuncumuz. 2 maç yok. İnşallah ceza ertelenir veya iptal olur. Çünkü alınması gereken bir ceza değildi. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.